denk gelebiliyoruz. Bir delik var. Yön verilmiş. Onun da yarısını kuşlar yemiş. Defineciler. O aradaki açıklıktan ilerleyeceğiz. Evet, merhabalar. Bugün neredeyiz? Şırnak'tayız. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin bir köyündeyiz. Şu arkamda gördüğünüz dağa tırmanacağız. Bu dağın zirvesinde Finik Kalesi diye bahsedilen bir kale var. Bu kaleyi zamanında Timur fethetmeye çalışır ve mancılıklarla saldırır fakat bir türlü ele geçiremez. Kalenin en zirvesinde surlar var. Onları videolarda ben size göstermeye çalışacağım. Yine bu bölgede yaşayanların aktardığına göre daha geniş bir alanda çevrilmiş sur yapılarını görebilmekteyiz. Bu kale etkileyici bir kale. Tarihi çok eski. Tabii kaynaklarda çok fazla bilgi yok. Bildiğimiz kadarını, öğrendiğimiz kadarını size aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada bir değirmen görüyoruz. Değirmen için şurada ark açmışlar, yani bir kanal oluşturmuşlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu Gabar Dağı'na doğru ilerliyoruz. Gabar Dağı eteklerindeyiz. Şu yol boyunca gideceğiz. Sonra tırmanacağız. Şurada görünüyor mu bilmem, şu batonun ucundaki yerde bir kale var. O kaleye ulaşmaya çalışacağız. Biz şimdi Finik Kalesi'ne tırmanıyoruz. Burası Şırnak'a bağlı. Burada eski bir köy yeri görüyorsunuz. Tipik yerleşim örnekleri. Oyulmuş, kayaya oyulmuş evler. Yine benzerini burada da görebilirsiniz. Tabii biraz tahrip olmuş yapılar. Fakat yine de bütünlüğünü koruyor. Şöyle zor da olsa girdim içeri. Buraya girdiğimiz vakit şurada küçük bölümlerin olduğunu görüyoruz. Bakınız, burada ayrı bir bölüm var. Yine bunun üzerine çıktığımız zaman ikinci bir kat görebiliyoruz. Bakın, çok katlı yapıyı buralarda görüyoruz. Tabi burası zarar görmüş, yıkılmış fakat sağlam olduğu zamanlarda böyle bir yıkıntı yok. Yine şuradaki yapıyı taşıyıcı kolon olarak kullandıklar ortada. Orada bir kapı girişi var. Şurada yine bir şeyler koymak için bir oyuntu olduğu görülüyor diyebiliriz. Buralarda artık insanlar yaşamıyor. Onun yerine hayvanlarını buralara koyuyorlar. Barınak olarak buraları kullanıyorlar diyebiliriz. Daha sonraki zamanlarda şöyle bir sisteme de geçilmiş. Böyle örme duvarlarının olduğu bir yapıyı görebiliyoruz. Harç olarak bölgede kullanılan toprak kullanılmış çamur olarak. Daha sonraki anladığımız kadarıyla beton da yine buralara, bazı yerlere uygulanmış. Tabi buradan insanlar taşınmış. Artık burada yaşamıyorlar. Fakat izlerini görebiliyoruz. Bir mağaranın içindeyiz. Burası daha kompleks, daha fazla bölümün olduğu bir yer. Dediğim gibi bakın, hayvan gübresi var zeminde. Burada yakın zamanda hayvanlarını barındırmışlar. Burası 90'lara kadar insanların ikamet ettiği bir yer. Bu köy daha sonra boşaltılmış ve Dicle Nehri kenarında bir yere yerleştirilmiş. Daha düz bir alan orası. Burası gibi dağın arasında bir yer değil. İlerlemeye devam ediyoruz parkurda. Böyle yine harika bir patika. Şöyle bir yapıdan geçiyoruz ara. Yine vaktinde insanlar şurayı birazcık koymuş. Mağara yapmak istemişler ama işleri yarıda kalmış.
Tırmanmaya devam ediyoruz. Şimdi iyi bir yokuş var. Zirveyi göreceğiz. Umarım. Şimdi yan bir şekilde ilerliyoruz. Bakın burada yol üzerinde bir alıç ağacı var. Şurada bir tane. Tamam buldum. Onun da yarısını kuşlar yemiş. Evet, alıç ağacı. Bu bölgedeki alıçlar biraz daha küçük oluyor ama lezzetleri son derece iyidir. Bulursanız yiyin, tavsiye ederim. Yarısını kuş yedi, yarısını da ben. Şimdi yine tırmanıyoruz. O aradaki açıklıktan ilerleyeceğiz. Şu kayanın üzerinde kale yapısı var. Oraya doğru ilerliyoruz. Tabii zeminde dikenler var. Dikenler biraz acı veriyor. Onun dışında tırmanırken dikkatli olmak lazım. Zemin bazen kayabiliyor otlara basınca. O nedenle baton her zaman iş görecektir. Bir baton kullanmakta fayda var. Bunlar küp parçası mı oluyor? Evet, Ama içi dışı da boyalı. evet. Çok güzel bir desen var. Çömlek değil mi bunlar hocam? Olabilir. Harika. Evet, bunlara da denk gelebiliyoruz. Şu sanki normalde, şu bayağı bir desenli. Bu da boya hocam, değil mi? Kaygan. Hocam bunun benzerini kullanıyorduk biz ya. Çocukluğumda hatırlıyorum. Böyle sırlama mı diyorlar, öyle bir şey. Küplerin içinde olurdu. Bu onun gibi de. Şu daha desenli bir yapı. Artık güzel boyamışlar her neyse. Bunun dışı da boyalı. Çok güzel. Kaleye tırmanmak üzereyiz. Az önce şu aşağıdaydık. Şu parmağımın ucundaki yerdeydik. Tırmandık. Şimdi bir uçurumun kenarındayız. İlerliyoruz. Neydi bu mu? Kale kapısı bu şekilde. Daha kolay oluyor. Destek alıyorsun bana. Bakın surların devamı orada. İlerliyor arkadaşımız. Bakın. Buradan çıktıktan sonra geliyoruz ve böyle bir yapıyla karşılaşıyoruz. Çok bölümlü yapı. O taraf ilerliyor. Şuralar yıkılmış. Şöyle yine çok bölümlü olduğunu görüyorsunuz. İlerliyoruz. Ve bir tepeden her yere hakimiz. Şimdi zirvedeyiz. Şurada kalenin en yüksek noktası var. Birazdan oraya tırmanacağız. Burada bolca yapı görüyoruz. Harap olsa da ihtişamını korumaya devam ediyor. Bakın. Böyle yapılar var. Taraçalı bir sistem var. Buradan manzara oldukça müthiş. Bakın karşı tarafta Dicle Nehri görünüyor. Dicle Nehri manzaralı bir
kale burası. Şu uç kısımlarda da yine yerleşkeler, yapıları görebilmektesiniz. Bolca su kuyusu var. Yürürken ona çok dikkat ediyoruz. Tepe hakim bir tepe. Etrafı 360 derece görmek mümkün. Yine bizim tırmandığımız, tabii kalenin başka giriş noktaları da vardır. Şuradan geldik. Tırmanmak için iyi bir efor sarf etmek lazım. İyice bir yokuş tırmanmak lazım. Yani böyle bir kaleyi yaşadıkları dönemde ele geçirmek çok da mümkün olmasa gerek. Yine baktığım zaman şuradan bir dere geçiyor aşağıdan. Derenin karşı taraflarında da oyulmuş mağaraları görebiliyoruz. Birbirine yakın ve neredeyse paralel sayılacak nitelikte mağaralar oymuşlar. Videoda ne kadar görünür büyüklüğü bilemiyorum ama kale oldukça büyük. En tepedeki, en zirvedeki kral olduğunu varsayarsak kral orada oldukça korunaklı bir yerdeydi. Arkadaşlarımız yanından geçiyor ve kalenin boyutunu anlamanız için önemli bir unsur olacaktır. Bakın yine şu an bir mağaranın üzerinden geçiyorum. Şuraya bir açıklık koymuşlar. Artık ne içindi? Havalandırma deliği miydi? Neydi bilemiyoruz. Şu an yürüdüğümüz yerler mağaraların üzeri. Mağara yerleşim. Yine geldik buraya. Burada etkileyici bir yapı var. Ama buranın farkı şöyle. Burası elle örülerek yapılmış. Normalde kaya oyularak yapılıyor. Fakat burası ellerle örülerek muhtemelen kubbeli bir tasarımda yapıldı. Ne içindi açıkçası bilemiyoruz. Yine geliyoruz tabii ki bizim memleketin, ülkenin vazgeçilmezi defineciler boş durmamışlar. Burada da gördüğünüz gibi bir takım defineleri aramışlar. İlerlemeye devam ediyoruz. Tabii burası normalde kapalı fakat anladığım kadarıyla zarar görmüş, yıkılmış. İçine girdiğimizde işte yıkıntı buraya düşmüş. Harika bir işçilik görüyoruz. Bakın buralarda bölüm bölüm oluşturulmuş yapılar var. Kaç bölüm? 1, 2, 3, 4. Orada da bir bölüm var. 5 bölüm olduğunu görebiliyoruz. Burası da harika bir düzen içerisinde. Yine yan tarafa baktığımız zaman yan tarafında ayrı bir açıklık görüyoruz. Ama orası birazcık daha küçük olmakla göze çarpıyor. Pencereye benzer delikler var. Dediğim gibi keşke bu bölgelerde birileri araştırmalar yapsa da buraların ne amaçla kullanıldığını bize anlatabilse. Bizim çok fazla bilgimiz yok. Dikkatimi çeken ne olduğundan bahsedeyim. Buralarda delikler var. Tahmin yürütüyorum sadece. Örneğin üzümü ezdiklerini varsayıyorum. Buralardan bu taraflara aktığını düşünüyorum. Yani sadece bu bir yorumdur. Belki de buradan su akıtıyorlardı. Onu da bilemiyorum. Ama şurada baktığımız zaman her bir bölümde şuradan diğer tarafa çıkan, şöyle gösterebilirim, bir delik var. Gördüğünüz gibi ağaç parçası oradan çıktı. 1, 2, 3, 4 tane delik var. Şimdi şuraya bakıyorum. Evet. Burası daha düz. Ya burada ne yapmış olabilirler? Yani diyelim ki üzüm ezdiler buradan. Şuradan süzüldü. Buralarda havuz gibi düşünürsek diğer uca kadar gitti. Belki ne oluyordu diyebiliriz. Normalde fiziksel kurallar gereği ağır maddeler buraya çöküyordu. Örneğin posası burada çökerken en sonda olan bu yapıda üzümün belki de en duru halini elde ediyorlardı. Dediğim gibi bunlar bir yorum ama tabii bilgili birisi bizi aydınlatırsa daha iyi olacaktır. Kalenin duvarlarıyla karşılaştık. Buradaki duvarlar Evet gördüm. Doğru. örülmüş taşlarla çevrili. Burası tabii dağın en zirvesi. Zirve kısmı. İlerliyoruz. Tabii yıllar boyunca bir şekilde ufak tefek zararlar görmüş. Bakın yine şurada yapılar görünüyor. Bakınız. Şurada oldukça dik bir merdiven var.
tırmanmak gerekiyor. Hemen yapıları var. Kalenin zirvesine çıktığımızda böyle yapılar. Bazıları ayakta duruyor ama çoğunluğu zarar görmüş vaziyette. Bakınız. Pek bir eser kalmamış zirvede. Buradan harika bir gözetleme noktası ve şunları görüyoruz. Örerek burayı iyicene dikleştirmişler, zaten dik bir noktada çevreye hakim. Evet, zirveden birazcık aşağı inince karşılaştığımız görüntüler. Bunları görüyoruz. Hepsi birbirinden farklı. Bakın şuralar. Bak burada bir çukurluk var. Oymuşlar artık ne amaçla bilemiyorum. Şöyle muhtemelen eşyalarını koydukları yerler. Bakınız böyle. Şurası çok ilginç. Şöyle sağdan soldan oyuntu. Şuradan parmağınızı sokunca diğer tarafa gidiyor. Muhtemelen buraya ip benzeri bir şey asıyorlardı, bağlıyorlardı. Artık hangi amaçla kullanıyorlarsa. Şurada da artık bir kuş yuvası var. İnsana yuva olmasa da kuşlar en azından yuva olabilmiş. Bundan geçtiğimiz zaman yine başka bir bölüme açıldığını görebiliyoruz. Evet, devam edelim. Burada geliyoruz ve kocaman kuyu. Bayağı bir derin. Ne diyeyim ben size? Yani 5 metre vardır herhalde. 5 metre rahat derinlikte bir kuyu. Başka bir kuyu. Yine başka bir kuyu. Ve şunu fark ettim. Kuyulardan kuyulara bağlantı var. Ya bu bölgede yazları yağış olmadığı için insanlar su ihtiyaçlarını bu kuyularla karşılıyorlardı. Kazıyorlar. Kışın ve ilkbaharda yani yağmurlar birikiyor. Sonra o suyu kullanıyorlar. Kaleden iniş rotası. Tabii birçok iniş noktası var. Bu da onlardan birisi. Gördüğünüz gibi güzel bir işçilikle patika yapılmış. Bu şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. Neticede yol nereye gidiyor? Su kenarına, yani Dicle kenarına gidiyor yol. Evet, Timur'un pençesi dedikleri yerdeyiz. Anlatılana göre Timur burayı ele geçirmek için mancınıklarla saldırıyor ve mancınıklarla fırlattıkları o gülleler şurada gördüğünüz o çukurlukları oluşturuyor. Burası Timur'un pençesi olarak adlandırılan yer. Bu tırmandığımız kale en zirvedeydi. Haliyle o kaleyi ele geçirmek için buradaki kaleleri, surları yıkması gerekiyordu. Göstereyim, şurada görmüş olduğunuz çukurlar 1, 2, 3, 4, 5 tane.
Şu ileride de var. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sayabildim. Daha fazlasını sayamadım. Timur'un pençeleri. Şimdi şu tepedeki o çıkıntı surlardan kalma bir parça. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve altına yorum yazabilirsiniz.